Yaklaşık 10,7 milyonluk bir nüfusa sahip olan bir ülke aynı zamanda da dünyanın en dinsiz ülkesi olarak biliniyor. Ortalıkta şu an buram buram brokoli kokuyor var ya. Görmeye doyamayacağınız bir şey söyleyeyim size. Ben şaşırdım. Her köşede, her baktığın yer. Hatta buradan İstanbul'daki yatırımcılara sesleniyorum. Ne yapın ne edin, bunu İstanbul'a getirin. Çekya'dan, Prag'dan herkese selamlar. Yaklaşık 10,7 milyonluk bir nüfusa sahip olan bir ülke aynı zamanda da dünyanın en dinsiz ülkesi olarak biliniyor. Neden en dinsiz ülkesi olarak biliniyor? Çünkü halk kendini dinsiz ve ateist olarak tanımlıyor. Başkent Prag'ın nüfusu da yaklaşık şu anda 1,3 milyon civarında. En önemli geçim kaynakları da otomotiv, turizm, elektronik buralardan geliyor. Ve ülkenin en bilindik markaları da Skoda, Pilsener, Budweiser. Bu arada Pilsener ve Budweiser da ülkenin geçim kaynağını etkileyen büyük markalardan sadece bazılarıdır. Çünkü biliyorsunuz bira konusunda da bu ülke bilindik bir ülke marka olarak ve tarihi olarak. Gayri safi milli hasılası da kişi başı yaklaşık 25-30 bin dolar arasında. Asgari ücret 17.300 koruna. Ülkenin para birimi de Çek korunasıdır. Prag pahalı bir şehir. Prag'ın dışındaki diğer şehirler daha ucuz. Yine diğer Avrupa ülkelerine göre daha ekonomik bir ülke. Ortalama kiralar da 1+1'lerde 12.500'den başlayıp 18.000'e kadar çıkmakta. Yani yine diğer yerlerde olduğu gibi aslında asgari ücrete denk geliyor 1+1 kiralık evlerin fiyatları. İşsizlik oranı yaklaşık %2-3 civarı. Diğer Avrupa ülkelerinin ortalamasının birazcık altında. Eğitim seviyesi 9 yıl zorunlu burada. Sonrasında kişinin kendi isteğine kalmış durumda. Ülkedeki halkın refah seviyesi yüksek. Yaşam standartları, yaşam kalitesi yüksek. Hallerinden memnunlar, işlerinde, güçlerindeler. Ülkede ulaşım ve altyapı gelişmiş. Yani söylenene göre gelişmiş. Neden söylenene göre gelişmiş? Birazdan değineceğim ona. Ulaşım, modern otobanlar, tramvaylar, metrolar, otobüsler. Ulaşım olarak gelişmişlik var ama yaya ulaşımı gelişmemiş. Çünkü her yer Arnavut kaldırımı. Tamam bu güzel, buranın ortaçağ estetiğini çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Bozulmuş, yamuk, yumuk ve yağmur yağdığında her yer su içinde. Ve parçalı, paramparça, bölük betonlu yollar çok fazla var. Yani buraya geldiğinizde bunu sıkça göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, tarihi Barut Kulesi'nin önündeyiz şu anda. Burası Stara Mesto yani Eskişehir Meydanı'nın girişinde yer alıyor. Bunun gibi birkaç tane daha var. Bu kulelerin önemi 1475 yılına kadar dayanıyor. Yani Orta Çağ döneminde bu kuleler ilk önce şehrin giriş kapısı ve savunma sistemi için inşa edilmiş. Daha sonrasında içlerine barut doldurulduğu için Barut Kulesi olarak adı değiştirilmiş. Sonrasında da aynı zamanda kralın geçiş güzergahı, törenlerin geçiş güzergahı olarak kullanılıyormuş. Gotik tarzda bir mimariye sahip. Dışarısında sivri işlemeler, heykeller, kraliyet armalarının yer aldığı görseller bulunmaktadır. Şehrin en önemli simgelerindendir. İşlevini şu anda müze olarak devam ettiriyor ve işte seyir terası olarak devam ettiriyor. Hemen altında bilet noktaları var. Bilet alıp çıkıp gezip ziyaret edebiliyorsunuz. Bu arka tarafında görmüş olduğunuz yerde Barut Kapısı olarak geçiyor. Şu anda tabii ki de farklı şekilde hizmet vermekte. İçeride konserler düzenlemekte, aynı zamanda restoran olarak kullanmakta. Kulenin yandaki şurada bir bağlantısı var zaten. Oradan bu tarafa geçiş oluyor. Yani barut deposu zamanında kullanıldığında bu yandaki bağlantıdan direkt bu binaya geçilerek gerekli işlemler yapılıyormuş. Şurada gördüğünüz gibi işte hemen köprü var. Barut kapısıyla bağlantısı olan köprü. Yan tarafta Barut Kulesi. Evet, burası da Prag'ın en geniş, en büyük alışveriş caddelerinden birisi. Şimdi şöyle bir şey var. Gelmeden önce ben birçok yerde, birçok büyük sayfalarda, Instagram'da olsun, YouTube'da güncel adı altında paylaşılan videolar, görseller gördüm. Buralar hep kurulmuş olarak gösteriliyor. Öyle bir şey yok. Hiçbir şeyin kurulduğu yok. Adamlar daha yeni kuruyor her şeyi. Yani belli ki ayın 1'ine falan anca yetişecek. Yani ne zaman açacaklar? Orası da şu an meşhur. Tarih de yok. Ama oradaki söylenen tarihlerde 25 Kasım'dan itibaren aktif gibi gösterilmiş. Eski şeyler yayınlanarak sanki o zaman açılmış gibi gösterilmiş. Daha yeni kuruyorlar. Adam görüyorsun daha ağacı yeni süslüyor yani. Ya da 1-2 gün içinde yine yapacaklar. Ortalıkta şu an buram buram brokoli kokuyor var ya. Sabah sabah
Prag'da görmeye doyamayacağınız bir şey söyleyeyim size. Ben şaşırdım. Starbucks. 2 adımla bir Starbucks. Her köşede, her baktığın yerde bir Starbucks var. Türkiye'den sonra en çok Starbucks burada galiba. Bütün markalar var. Yolun sonunda büyük müzeler var. Bir iki tane. Oraya gidiyor bu yolun sonu. Bu tarafa doğru buradan da gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu tarafa ben niye geldim onu göstereceğim birazdan size. Birçok döviz yeri gezdim. Bu ülkenin para birimi biliyorsunuz koruna. Buz pisti kuruyorlar bak. Böyle kuruluyormuş, görüyor musun? Çevir göster. Alta sidrofor döşüyorlar. Orada soğutucu kompresörleri kurmuşlar. Burada aynen buz pisti yaptıracaklar buraya. Birçok döviz bürosu gezdim. En lokal bölgeden en turistik bölgeye kadar. Ortalama şu an 23,5'tan bozuyorlar. 23,5 koruna güncel olarak. Alış 23,5, satış 25 koruna. 1 euro da 25 korunaya tekabül ediyor şu an. 23,5'u ortalamayı yakaladım. Genelde 23'ten, 22,5'tan falan bozuyorlar. Bazı yerde çok tehlikeli dükkanlar var. 17, 17,5, 18'den bozan. Aman gözünüzü seveyim, hani denk gelmeyin. Oralara iyice araştırıp bozun. Ben 2 tane dükkan buldum bununla ilgili. Bu 2 dükkan dışında hiçbir yer bu rakamı vermiyor. Bu 2 dükkanın verdiği rakam da 24, 25, 24, 15. Bu 2 dükkanı size söyleyeceğim. Buraya geldiğinizde istisnasını ilk önce gelin. Para bozacaksınız eğer. Karttan da kullanabiliyorsunuz bu arada. Çektiğiniz korunayı olarak çekiyorlar. Dolara dönüyor zaten o. Yurt dışına tabii açık olması gerekiyor kartınızın. Bu göstereceğim 2 dükkan dışında hiçbir yerde bozmayın. Yani çünkü bu göstereceğim dükkanların yanındaki bile bir dükkan. Dün gördüm 17'den bozuyor ya. Yani şans eseri girip kazara bozsam bir şey olsa geçmiş olsun. Bak şu çaprazdaki komisyon 0 yazan sarı tabelalı dükkan 17,5'tan bozuyor. Tam şu karşıda. Sokağın ismi ne? Jintriska Novomestro Prag 1. Sağ tarafta göster hemen o dükkanı. Tramvay geçsin. Bekleyelim. Karşıda görmüş olduğunuz Western Union diye yazılan yer 17 küsürlerden bozuyor. Hiç de yani iyi değil, direkt turist avı kurmuş. Hemen onun karşısındaki bu dükkan. Bu dükkanda 24-15'ten bozabilirsiniz. Hemen birazcık daha ilerlerseniz ben burada bir 50 euro bozdum. Tramvaylardan trafik oluşuyor. Ve bütün tramvayların markası da Skoda. Hemen bu sağ taraf. Capital Exchange 24-25'ten bozuyor şu an güncel olarak. Geldiğinizde bu az önce gösterdiğim 2 dükkan dışında hiçbir yerde boşuna aramayın, gezmeyin. Bulamazsınız. Ben sizin adınıza gezdim çünkü hepsini. Bu 2 dükkan dışında hiçbir dükkan bozmuyor. Yani en verimli şekilde. Prag'ın orta çağdan kalma mühendislik ve sanatsal harikası olan astronomik saatin önündeyiz şu anda. Saatin yapım yılı 1410 yılıdır. Eski belediye binası üzerine inşa edilmiştir. Bir rivayete göre de saati yapan usta Master Hanus'un gözleri oydurulduğu söylenir. Dönemin o zamanki Prag yetkilileri saatin kusursuzluğu, eşsiz güzelliği karşısında o kadar etkilenmişler ki usta gidip başka yerlerde aynı saati yapmasın diye gözlerini oydurmuşlar söylentiye göre. Tabii usta da intikamını almak için saati bozduğu söylenir. Saat 12 takvimi görselli bir şekilde üzerinde simgeler, astronomik şekilde tasarlanmış. Astronomiye uygun kadranlar da üzerinde bulunmaktadır. Her saat başı turistler için gösteri düzenler. Yukarıdan 12 tane havari çıkar. Hepsi her biri sırayla pencerelerden geçerler. Bunlar Prag halkına göre hem bir eğlence hem de bir dini ritüel haline gelmiş. Üzerindeki horoz da en son öter, gösteriyi bitirir. Yarın bir gün olur da saat bozulur, çalışmazsa bu Prag için felaket ve uğursuzluk getireceği söylenir. Böyle bir söylentisi var bununla ilgili. İnsanlar görüyorsunuz saatin çıkıp şovunu yapmasını bekliyor bu kalabalık. Tabi burada bunu beklerken, video çekeceğim derken böyle elleri havaya kaldırdığınızda dikkatli olun.
Ceplerinize, çantanıza mukayyet olun. İyi bir kalabalık var. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Ona göre uzaktan izlemek daha iyidir her zaman. Her saat başı gösterisini yapıyor astronomik saat. Biz de şu an 1 dakika falan var gösterisini yapmasına. Ona göre ayarlamıştık planımızı, geçerken denk gelelim diye. Yani burada beklemenin bir mantığı yok saatlerce bunun için. Beklemem de yani. Ama bekleyenler var gerçekten. Ja si to připravuju do piči. Evet, Prag Orta Çağ'sının en eski binalarından birisi de belediye binasıdır. 1300'lü yıllarda inşa edilmiştir. O dönemde Prag'ın bütün yönetimi buradan yapılmaktaydı. Prag'ın tarihi Eskişehir Meydanı'ndaki eski belediye binası sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda çarpıcı bir tarihe de ev sahipliği yapıyor. Binanın yakınında yerde bulunan beyaz artı işaretleri 1621 yılında yaşanan trajik bir olayın anısı. Bu işaretler Habsburg monarşisine karşı gelen Bohemyalı soyluların idam edildiği yeri gösteriyor. Bölgenin tarihini derinden etkileyen dönüm noktalarından biri. Bohemya tarihindeki en karanlık günlerden biri olarak kabul ediliyor. 21 Haziran 1621'de Eskişehir Meydanı'nda Habsburglara karşı gelen 27 soylu lider idam edildi. Bu, 30 yıl savaşlarını tetikleyen önemli bir olaydı. Yerdeki beyaz artı işaretleri ve astronomik saat kulesinin yanındaki anıt tahta bu kurbanların isimlerini taşıyor. 1618'de başlayan Bohemya ayaklanması, Protestanlar ve Katolikler arasındaki derin çatışmaların bir sonucuydu. İsyanın bastırılmasının ardından Habsburglular bölgede kontrolü yeniden ele geçirdi ve bu da 27 liderin idamıyla sonuçlandı. Bu idamlar tüm Bohemya'da büyük bir şok etkisi yarattı ve Protestan nüfus üzerinde baskıyı arttırdı. Prag'ın mimarisine ve kültürel kimliğine derin izler bıraktı. Eski belediye binası ve çevresi sadece tarihi bir mekan olmakla kalmayıp aynı zamanda bu trajik olayların anısını da yaşatıyor. Prag'daki eski belediye binasını ziyaret ederken bu tarihi mekanın sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda taşıdığı derin anlamla da etkileneceksiniz. Evet, meydandaki Jan Hus anıtının önündeyiz. Hemen Tini Kilisesi'nin önünde. Az önce gösterdim zaten şu çam ağacının dikildiği yer. Kapatmışlar burayı da. Buralarda böyle barikat falan koymuşlar. Yani Christmas market olduğu sürece buraya çok yakında giremiyorsunuz. Jan Hus anıtı Prag için önemli bir nokta. Neden? 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında yaşamış reformist dini bir liderdir Jan Hus kendisi. 1415 yılında Konstans Konsili'nde yakılarak idam ediliyor kendisi. Anıt 1915 yılında ölümünün 500. yılı anısına inşa ediliyor. Tini Kilisesi 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Dönemin Husit hareketi ve Orta Çağ Prag'ın dini merkezlerinden biri haline gelmiştir. Uzun yıllar boyu Husit ve Katolik toplulukları kiliseyi kullanmıştır. İçerisinde ahşap süslemeli, yaldızlı, varaklı freksler bulunmaktadır. Onun dışında tavanında vesaire herhangi böyle ekstra heykeller, freksler bulunmamaktadır. İki kulesinden bir tanesi diğerine göre daha kalındır. Kulelerin yüksekliği 80 metredir. Söylentiye göre de kulelerden biri kadını, biri erkeği temsil etmektedir. Yani biri Adem, biri Havva'yı temsil etmekteymiş. Adem ve Havva Kulesi diyorlar bu yüzden ona. İlk önce tek kuleli olarak yapılmış, daha sonrasında ikinci kule yapılmış. İkinci kuleyi yapan mimar demiş ki benimki daha gösterişli, daha heybetli, daha kalın olsun. O şekilde yapmış. Öyle söyleniyor. Tini Kilisesi'nin girişi hemen karşısındaki bir tünel var. Oradan geçiyorsunuz dümdüz. Hemen ileride solda. Girişi ücretsiz. Direkt bu şekilde bu şu an izlediğim yolu izleyerek karşısındaki tünelden girebiliyorsunuz. Aynı zamanda içeride konçerto da düzenleniyor. Bazı günler konserler oluyor. Kapısında onunla ilgili bilet noktası da var. Koymuşlar o şekilde. Burada bazı böyle iki dükkan meydandaki açık böyle çevirmeler falan yapıyorlar. Tabii bizim kuzu çevirme değil bunlar. Domuz çevirme. Prag'da domuz çok yaygın, domuz eti. Onun için dikkat edin eğer domuz etine karşı hassasiyet olanlar dikkat etsin. Aşırı fazla derecede tüketiliyor burada çünkü. Her yerde çevirmesi yapılıyor yani.
Ay, ganon. Uy, masarap daw. Kaya sana may hina. Magnetler de mesela buralarda çok pahalı. 3 euro, 5 euro. Euro karşılığı olarak söylüyorum size. Birazcık böyle lokale çıktığınızda 1 eurolara falan bulabiliyorsunuz. Yine meşhur şu tridenlik. Bakalım tadına bir tane. Hello. Çikolatalı mıyım ya? White chocolate. One white chocolate. Bir yandan da ısınalım, üşüdük. This is milk chocolate. I know her. This is milk chocolate. Okey, okey. Nagaway ba? Nilag wala. Kaya po Bu şekilde işte kokoreç gibi dönüyor. Baca tatlısı, tridenlik deniyor burada. Macaristan'da cimri kek deniyor. Her yerde bir şey söyleniyor. Çikolatalısına istedim ben şu anda. 120 korona. Şöyle bir şey, çikolatalısı. Bakalım tadı nasılmış. Ya tahmin edebiliyorum ya. Şekerli, dışı zaten şeker kaplamalı. Hamur yani. Direkt burada meydandan aldım. Çünkü hemen hemen bunun fiyatı her yerde aynı. Sadesi 100 korona. İşte çikolatalı oldu mu, içine meyve ekledim mi, bir şeyler ekledim mi fiyat artıyor. Şey bu, pankek. Yani pankek diye. İster pankek de, ister şey de, Nutella ekmek de. Valla ben çok beğenmedim yani. Sıradan yavan bir şey yani. Bir de toz şekere bulanması dişinize geliyor, çıtır çıtır toz şekerler. Benim hoşuma gitmedi çok yani. Şimdi bu tarafta az önce bahsettiğimiz Tini Kilisesi. Bu tarafta da hemen 200-300 metre ilerisinde de San Nicolas Kilisesi var. Yani birbirlerine çok yakınlar. Goldkinski Sarayı var hemen sağ tarafta da, onu da göstereceğim birazdan. Bunlara giriş ücretsiz. Aklıma bir şey geldi, ondan bahsetmek istiyorum. Herkesin kendi tabii fikridir. Yani 200 metre arayla 2 tane kilise var. Bizim ülkemizde de bazen lafı oluyor ya, bu kadar camiye ne gerek var, dip dibe bir sürü camiler var. O zaman acaba bu kadar kiliseye ne gerek vardı da dip dibe bu kadar kiliseyi yapmışlar? İnsanı düşündürüyor bir noktada baktığımızda. Biz şeye gidelim ya. Oraya bakarız sonra. Şu saraya bakalım. Burası da Kinski Sarayı. Hemen Tini Kilisesi'nin bitişiğinde. Az önce bahsettiğimiz yerlerde. Bayağı küçük bir saray aslında. Giriş ücretsiz buranın. Kinski ailesinden doğmuş ilk Nobel ödülünü kazanan kadın. İsmi neymiş bunun? Zaten Miruberta diyor. Kinski Nobel'dan, evet, Nobel ödülü kazanmış. Miruberta von Sitten of the Kinski Family Burn 1843. Prag. İlk Nobel ödülünü kazanan kadınmış. Saray şu anda kapalı, girilmiyor. Öyle bir bakmış olduk. Aklınızda olsun yani. Denk gelirseniz, açıkken geziliyorsa, siz gezmek isterseniz gezersiniz geldiğinizde. Evet, şimdi Bulvar Baget diye bir yere geldik. Bir yemek arası verdik. Çok güzel baget sandviçler yapıyorlar. Aynısını ben Paris'te Le Baguette'te görmüştüm. Biftekli, etli yapıyorlardı. Burada da böyle güzel bir roz bifli söyledim. Bu şekilde. Çıtır çıtır sıcacık. Ben daha önce de yedim bunu. Birkaç gün önce yani burada yedim. Onun için tekrar buraya geldim. Ondan sonra bir de şöyle karamelize soğanlı, İşte içinde başka ne vardı bunun? Güzel birkaç çeşit peynir ve bu da tavuklu olanı. Böyle bir ürün. Şöyle güzel soslu patates kızartması var. Ice tea'si var. Toplam burası euro olarak söyleyeyim ben size. 16 euro. 400 korona falan. Lezzeti de gayet güzel. Gerçekten çok lezzetli. Çıtır çıtır. Eti de çok güzel. Üzerine akıttı. Cheddar peyniri de güzel. Dana roz beef bu arada bu. Bol bol koyuyorlar malzeme üstüne. Muhakkak bence bunu deneyin buraya geldiğinizde. Bu da tavuklusu. Tavuklusunu deneyin bile.
Bak bunun hafif alttan bir sarımsaklı güzel böyle bir karamelize soğan sosu geliyor. Gayet güzel bu da. Patates. Patates konusu önemli. Çok güzel. Patates de çok güzel. Gayet güzel. Gelip değerlendirebilirsiniz. Gerçekten güzel, lezzetli bir yer. Tavsiye ederim. Hatta buradan İstanbul'daki yatırımcılara sesleniyorum. Ne yapın ne edin. Bunu İstanbul'a getirin. Bahsedemediğim için de harika çeşitleri de var. Geldiğinizde denersiniz, görürsünüz. Hiç pişman kalmayacağınıza adım gibi eminim. Evet, Paris Caddesi'ndeyiz şimdi. Eskişehir Meydanı'ndan Vilatava Nehri'ne kadar uzanan bir cadde burası. Adını Paris'teki o güzel lüks caddelerden almaktadır. Burada da aynı şekilde dünyaca ünlü markaların olduğu bir cadde burası. 19. yüzyılda inşa edilmiş bir cadde. Cadde boyunca bütün markaları burada görebilirsiniz. Aynı zamanda bölge Burjuva ve Yahudi bölgesidir. Yahudi nüfusu burada fazlalıkla vardır. Zaten etrafta da hep sinagoglar falan bulunmaktadır. Güzel bir cadde. Akşam buranın daha güzeldi. Akşamını da gösteririm. Bütün bu ağaçlar ışıklanıyor, yanıyor. Güzel bir görüntü oluşturuyor. Paris Caddesi üzerinde yürürken hemen kenarda bir yerde Avrupa'nın en eski aktif sinagogunu görebilirsiniz. Tam olarak arkamda duruyor şu anda. Etrafta da çok fazla Yahudi, Mason işareti işlemeli evler, binalar görebilirsiniz. Çünkü zaten dediğim gibi az önce de bölge Yahudi bölgesi. Todo esto es hasta siglo XVIII. Es decir, nada tiene que ver con Apa tak boleh tak? Evet, en eski sinagogun olduğu sokakta Yahudilere özgü kurulmuş bir Christmas market de var burada. Arkada da yine onlarla ilgili mezarlar falan var. Bu civar böyle yani. Bu mahalleye zarar verdirtmemiş, ibretlik olmasını istemiş. Ama bu mahalledeki hemen hemen binlerce Yahudi tabii ki de o dönem Hitler'in gazabına uğramış. Evet, 1868'de inşa edilmiş İspanyol sinagogunun yanındayız şu anda. Aynı cadde üzerinde, birbirine çok yakın bunların hepsi. İspanyol ve Müslüman mimarisinden esintiler taşımakta burası da. Dışarısındaki detaylardan zaten anlıyoruz az çok. Bizim gibi böyle kubbeli detayları var. Minarevari 2 tane kulesi var köşesinde. Yani evet, Endülüs'teki tasarımlara da çok benziyor. Her yer kilise, sinagog, köprü, nehir. Prag, Orta Çağ'ı iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir yerdir. Ben sevdim, çok beğendim burayı. Tam bir Orta Çağ şehri burası yani. Kusursuz o konuda. Avrupa'da görebileceğiniz Orta Çağ esintilerini en iyi korumuş, en iyi barındırmış şehirlerden birisi. Yazın daha güzeldir umuyorum. Ama kışın da güzel, kışı da güzel yani. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim size. Burada yürümek çok sıkıntı. Her yer Arnavut kaldırımı. Düz yer bulmak neredeyse imkansız.
O yüzden ayakkabı seçimini iyi yapın buraya gelirken. Çünkü spor ayakkabıyla bile ayağınızı ağrıtıyor bu taşlar belli bir süreden sonra. Şu anda Franz Kafka heykeline doğru gidiyoruz. Tünellerden geçiyoruz, aralardan geçiyoruz. Burada her yer birbirine çok yakın ya. Yani Biltava Nehri'nin karşı tarafına geçmekten sonra birçok yer birbirine çok yakın burada. Rahatlıkla yürüyerek gezebiliyorsunuz. Sadece Vişehrad Kalesi yürüyerek 1 saat uzaklıkta Eskişehir Meydanı'na. Onun dışında her yer birbirine çok yakın. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz bence. Her sokağında ayrı bir detay var. Çok güzel ya. Yani her sokak resmen tarih akıyor. Direkt açık hava müzesi. Bu arada yaklaşık 10 gün sonra ilk kez güneşi görüyorum. 10 gündür hava sisli, puslu, kapalı. Doğrudan böyle bir güneş açmışlığı yoktu yani. Onun için bugün keyifliyim. Hava güzel, güneşli. Ama soğuk. Soğuk, yine soğuk yani. Dün kar yağıyordu bayağı bir. Bugün güneşli, güzel. Önümüzdeki 1-2 gün de böyle gözüküyor. Sonrasında yine bozuyor. Geceleri ama -2, -3, -5'leri falan görüyor şu anda. That's like Evet, Franz Kafka heykelinin tam olarak önündeyiz şu anda. Bu arkamda görmüş olduğunuz heykel 2014 yılında inşa ediliyor. Franz Kafka'nın anısına inşa ediliyor. 11 metre bir yüksekliği var. 42 adet panelden oluşmakta. Bu 42 adet panel şu anda başladı. Kendi kendine hepsi ayrı bir şekilde, bağımsız bir şekilde dönüyor. Bu da Franz Kafka ölümsüzdür, şekil değiştirir anlamına geliyormuş. Yani fikirleri yaşıyor demekmiş.